615 FPS'i görüyorsunuz arkadaşlar. Hani sabit demiyorum. Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hızlı sistem önerilerinde bulunacağım. Sizler için gene fiyat performans hızlı sistemleri tercih ettim diyebilirim. Gerçekten cebinize uygun fiyat performans sistemler bunlar. Ayrıca arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Desteğinizi hiç esirgemiyorsunuz. Zaten kısa sürede buraya geldik. Umarım daha da ilerleriz. Evet arkadaşlar, bu arada yorumlarınız ekranda gözüküyor. Her videoda ben bunu yapıyorum. Büyük ihtimalle de bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Ekstra bir öneriniz bir şey olursa bu sistemle ilgili yorumlarda bekliyorum gene size. Hemen cevap veriyorum. Biliyorsunuz 10 dakika var bana arkadaşlar. Bir yorum atın ve 10 dakika verin. 10 dakika içerisinde cevap veriyoruz. Neyse arkadaşlar, ilk sistemle başlıyorum. Evet, ilk sistemimiz GamingGen.tr'den. Bu arada bu videoda GamingGen'i tercih edeceğiz ve az sistem göstereceğiz ama fazla detay vereceğiz. Bu sefer mesela bu sistemin ne kadar FPS aldığını sizlere ben söyleyeceğim. Örnek veriyorum, işte GTA 5'te şu kadar alıyor, CSGO'da şu kadar alıyor. Onun detaylarını sizlere vereceğim arkadaşlar. Yani kafanızda bir soru kalmasın. Onun için daha güvenli bir alışveriş yapabilirsiniz sistem alırken, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu sistemimiz Madmellow olarak geçiyor. Bu Madmellow ismini ben bir yerden tanıyorum ama büyük ihtimal bir yayıncı vardı veya YouTuber mı ne, oyun oynuyordu sürekli. Onun sistemi olabilir. Oradan hatırlıyorum çünkü. Evet, işlemcimiz AMD Ryzen 5 5500. Ekran kartımız MSI RX 6650 XT modelli ekran kartı, 8 GB, 16 GB bir RAM var arkadaşlar, 3200 MHz'te ve M.2 SSD'si var 500 GB'lık. Hemen onun detaylarına bakalım sizlerle birlikte. MSI'nin A320M modelli anakartı kullanılmış. Frekans desteği 4600 MHz, gerçekten yani işinizi görecektir. Hani RAM'inizi ona göre seçebilirsiniz. Buradan direkt özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. 3200 seçmişler burada, fakat özelleştirirseniz bunu yükseltebilirsiniz ve oyunlara genelde 10-15 FPS dokunacaktır illa ki. Onun haricinde M.2 SSD yazmanızları ideal diyebilirim. Normal, yani idare eder. Kısası da arkadaşlar, MSI'nin 600 Watt'lık 80 Plus'lık bir güç kaynağı var. Gerçekten sizlere tavsiye edebileceğim, şiddetle tavsiye edebileceğim bir sistem diyebilirim. Hani daha uyguna bulabilirsiniz fakat bu sefer parçaların kalitesi düşecektir. Onu söyleyeyim sizlere. Ekstra bir öneriniz varsa da bu sistemle ilgili yorumlarda bekliyorum ve şu anda bu sistemin hangi oyunlarda ne kadar FPS aldığını sizlere söyleyeceğim teker teker. Evet, şu anda God of War'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden PlayStation'da vardı. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce bir bilgisayara çıktı bu. Gerçekten grafikli bir oyun. Bunda ultra ayarlarda arkadaşlar, bakın ultra ayarlarda 1080p yani Full HD'de 60 FPS bir değer alıyorsunuz. Ve GTA 5'i bilirsiniz, yani bilmeyen yok hatta. Hani şu anda çoğu sistemde onun için toplanıyor. Abi ben GTA 5 oynayacağım, ona göre sistem toplayalım. Bana genelde böyle geliyorlar. GTA 5'te de ultra ayarlarda, yani very high ayarlarda 41 FPS alıyorsunuz. Full HD arkadaşlar. Bunların hepsi Full HD'dir. Onu belirteyim. Forza Horizon 5'te de 98 FPS alıyorsunuz Extreme ayarlarda. Yani bu da gayet oynanabilir bir oyun. Bir tek God of War'ın 60 FPS'i hani gene oynanır, gene akıcı ama yani hani biraz daha yüksek olabilirdi. Ama dediğim gibi bu fiyata bu. Bundan daha iyisini bulamazsınız. Onu söyleyeyim sizlere. Cyberpunk'ta da arkadaşlar ultra ayarlarda gerçekten çok grafikli bir oyun. 59 FPS ortalama alıyorsunuz. Gerçekten işinizi görecektir diye düşünüyorum. Cyberpunk benim oynamadığım ve merak ettiğim bir oyun arkadaşlar. Hani oynamak nasip olursa ileride bakalım, bir deneyeceğiz oyunu da. Evet arkadaşlar, onun haricinde Rainbow Six Siege'de de 358 FPS alıyorsunuz fakat en düşük ayarlarda. Bunu söyleyeyim size. Mesela Valorant, CSGO, Fortnite'da da en düşük ayarlar baz alınmış. Böyle oyunlarda genelde en düşük ayarlarda oynanır. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Hani grafiğe ihtiyaç duyulmaz FPS oyunlarında. Öyle belirteyim sizlere. Evet, Valorant'ta da 531 FPS alıyorsunuz. Ortalama gerçekten çok güzel bir değer. Düşük ayarlarda tabii ki de bu. CSGO'da da 477 FPS alıyorsunuz. CSGO diyorum ama Counter Strike 2 olmuş ismi. Buradan da Berat'a selam gönderiyorum. Gerçekten konuştuk onunla bu CSGO hakkında. Eskiler bayağı iyiydi ama işte bunlar bozdular zamanla oyunu, öyle söyleyeyim. Fortnite'da da 319 FPS alıyorsunuz arkadaşlar. Düşük ayarlarda bunlar. Dediğim gibi yani son saydığım 4 oyun düşük ayarlarda. Diğerleri ultra hepsi. Yani işinizi fazlasıyla görebilecek bir sistem diyebilirim. Ekstra olarak bir öneriniz var mı diyorsanız, dediğim gibi tek önerim hani RAM'inizin frekans değerini biraz daha yükseltebilirsiniz özelleştirme bölümünden. Onun haricinde farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Öyle belirteyim sizlere ve bir sonraki sistemime geçeyim. Evet, sıradaki sistemimiz Imola 4060Ti olarak geçiyor. Bu arada bunun fiyatı neden gözükmüyor ben onu anlamadım. Sayfayı yeniledim. 23.000 küsürdü arkadaşlar fiyatı. 23.099 olması lazım. Şu anda gözükmüyor fiyatı. Ben onu anlamadım ama ben bir yeniledim sayfayı, gene gözükmüyor. Neyse, ama burada gözüküyor. Sepete ekle diyorlar artık. Store bittiğini düşünmüyorum yani bu saatte. Şu anda saat kaç? Bakalım hemen. Saat 21.38. Hani store bitmişse hemen biz bunu yenileriz arkadaşlar. Emsali bir kasa koyarız açıklamaya. Onu sizlere belirteyim. Bunun içerisinde de Ryzen 5 5600 modelli işlemcimiz var. RTX 4060 Ti modelde ekran kartımız var. Asus GeForce olarak geçiyor.
16 GB RAM'imiz var. 500 GB M.2 SSD'miz var arkadaşlar. RAM'imiz gene 3200 MHz. Hani MHz değerini biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Çünkü anakartınız 4400'e kadar destekliyor bu sistemde. Gerçekten güzel bir anakartı da var diyebilirim. M.2 SSD konusunda da bu sefer ortalamanın biraz daha üzerinde bir M.2 SSD kullanılmış. Gerçekten çok performanslı diyebilirim. 1 TB yapabilirim da. 500 GB'da işinizi görecektir kısa süreliğine, fakat sonradan 1 TB'a ihtiyacınız olacak illaki. Onun haricinde farklı bir önerim olmayacaktır bu sistemle ilgili. Bir tek RAM'inizin frekans değeri dediğim gibi yani. Bir de kasa olarak XPG'nin arkadaşlar 650 Watt 80 Plus'lık bir mesh kasası kullanılmış. Gördüğünüz üzere güzel de bir kasa. Şık duruyor yani. Hani sizlere tavsiyemizdir arkadaşlar. Hani aldıktan sonra her oyun oynarsınız. Hani yayıncılık için de almanızı tavsiye etmem. Yani yayın istiyorsanız bu işlemci biraz daha yükseltmeniz lazım. Ekran kartını bir model daha yükseltmeniz lazım arkadaşlar. En azından bir 4070 ile başlamak lazım. Ortalama bütçede 30-32 bin lira arası olması gerek bir yayıncı sistemi için. Fakat bununla yayın yapabilirsiniz, video da çekebilirsiniz. Hani oyun da oynarsınız. Yapamazsınız demiyoruz ama ortalama bir güzel kaliteli bir yayın yapmak istiyorsanız 4070 Ti lazım. Öyle belirteyim sizlere. Bunun da hemen FPS değerlerini sizlere söyleyeyim. GTA 5'te arkadaşlar ultra ayarlarda, full HD ayarlarda 163 FPS alıyorsunuz. Bir önceki ekran kartını 141 alıyordunuz. Bunda 163 alıyorsunuz. Ortalama bir 21-22 FPS daha yüksek alıyorsunuz. PUBG'de de arkadaşlar bu bilgisayar sürümü, fakat yani hani normal PUBG Mobile değil. Bilgisayar sürümü 181 FPS alıyorsunuz. Ultra ayarlarda tabii ki de bu. Cyberpunk'ta da ultra ayarlarda 87 FPS alıyorsunuz arkadaşlar. Bir öncekinde de 59 alıyordunuz. Gene bir az da olsa bir yükselme var. Hani zaten dediğim gibi yani arada bir 5000 lira mı oynuyor, ne kadar oynuyor? 6000 lira fiyat farkı oynuyor ve 20-30 FPS artıyor. Hani yani bir önceki kasayı daha önerebilirim sizlere. Öyle belirteyim. Ama tabii ki de size kalmış arkadaşlar. Cyberpunk'ta da 87 alıyorsunuz dediğim gibi. Far Cry 6'da 125 FPS alıyorsunuz. Ultra ayarlarda arkadaşlar. Yine Full HD ayarlarda 125 FPS'i görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir değer diyebilirim. İşinizi fazlasıyla görecektir. Ultra ayarlarda böyle, hani orta ayarları aldığınızda bu daha da yükselecektir. Hani işte 100 olan FPS ultradan işte yüksele veya işte normale çektiğinizde 150'ye kadar çıkabilir. 140'a çıkar en kötü. Öyle belirteyim sizlere. CSGO'da da en düşük ayarlarda gene bir önceki sistemdeki gibi 615 FPS'i görüyorsunuz arkadaşlar. Hani sabit demiyorum, oynuyor, fakat 615 FPS görüyorsunuz. En zirve noktası da değil. Hani bunu daha üstünde görüyor, fakat ben bunu en az biraz daha aşağıda tuttum beklentiyi, ama dediğim gibi 611 FPS'i gördü test videosunda, benchmark'ında. Evet arkadaşlar, Valorant'ta da 679 FPS alıyorsun. En düşük ayarlarda yine gerçi çok güzel bir FPS değeri diyebilirim. Yani yüksek ayarlarda da gene 200'ün 300'ün üzerinde olacaktır bu FPS değeri. Öyle belirteyim sizlere arkadaşlar. Hani sistemle ilgili farklı bir öneriniz de tavsiyeniz olsa da yorumlarda bekliyorum. 2 adet sistem sundum sizlere. Bir sonraki videoda da hani bütçeniz neyse yorumlarda belirtin. Biz de ona göre bir sistem hazırlayalım veya hazır sistem bulalım. Genelde hazır sistem üzerinden gidiyoruz çünkü artık toplama sistem hazır sisteme göre biraz geride kalıyor. Eskiden toplama çok uygun olurdu. Şu an hazır sistem çok uygun ama hani çok da fiyat fark etmiyor. Bazen toplama 1000 lira 2000 lira geçiyor. Bazen hazır sistem 1000 lira 2000 lira geçiyor ama bizim tavsiyemiz hani uğraşmayın, hazır sistem alın. Niye kargo bekleyesiniz ki? Hazır sistem direkt kurulmuş, içine Windows geliyor yani. Tabi bazı sistemlerde Windows kurulmuyor, onu da söyleyeyim. Her sitede Windows 10 kurup gönderecek diye bir şey yok. Onu bilin yani. Bunu da almadan önce bir sorun arkadaşlar. Hatta bu sitede yazıyordur belki. Hemen bakalım sistemin özelliklerine. Montaj ve test hizmeti ücretsizdir demiş. Büyük ihtimalle test ettiklerine göre bir işletim sistemi kuruyorlar içine. Açıklamasına gelecek olsak bakalım, açıklamasında bir şey yazıyor. Evet, açıklamasına da düşmemişler bunun detayını. Neyse arkadaşlar, benim videom buraya kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.